Kapının eşiğinde durmuştum. Çantam omzumdaydı. Ailemin yüzlerine bakıyordum. Sanki hayatlarındaki en büyük şakaymışım gibi bana gülüyorlardı. Babam kollarını bağlamış, o hayatım boyunca gördüğüm küçümseyen gülümsemeyle başını sallıyordu. Annem burun kıvırdı. Altın çocuk Markus kapı pervazına yaslanmıştı. "Dışarıda bol şans, küçük," dedi. "Biz olmadan ne kadar değerli olduğunu görürsün." Üniversiteden yeni mezun olmuştum. Aile şirketine girmeyeceğimi, kendi yolumu çizeceğimi söylemiştim. Onlar için bu düpedüz komediydi. Çünkü onların dünyasında şirket her şeydi. Dedem kurmuştu. Babam devralmıştı. Bir gün taht Markus'a geçecekti. Ben ise sadece evlenip çocuk yapması beklenen kızdım. Ama benim başka planlarım vardı. İşletme okumuştum. Uluslararası firmalarda staj yapmıştım. Ailemin işlettiği o küçük fabrikanın çok ötesine uzanan hayallerim vardı. Münih'te bir iş teklifi aldığımı söylediğimde kıyamet koptu. Babam bana nankör dedi. Annem gözyaşlarıyla beni aileyi satmakla suçladı. Markus ise güldü. 3 aya kalmaz geri dönüp dizlerinin üstünde yalvaracak. Kapıdan çıkıp arkamdan sertçe kapattığım o anı hala hatırlıyorum. Kalbim göğsümde çarpıyordu. Yarısı öfke, yarısı korku. Çünkü içimde küçük bir ses, "Ya haklılarsa," diye fısıldıyordu. Ama yine de gittim. Eski Volkswagen'ime hayatımı sığdırdım ve arkamı dönmeden Münih'e sürdüm. İlk aylar sandığımdan da zordu. Bir danışmanlık şirketinde junior analist olarak çalışıyordum. Saatler acımasızdı. 2 ev arkadaşımla paylaştığım küçücük bir dairede yerdeki bir şiltede uyuyordum. Geceleri tabloların ve raporların başında otururken ailemin seslerini duyuyordum. "Başaramayacaksın." Dişlerimi sıktım. Herkesten daha çok çalıştım. Daha geç çıktım. Daha hızlı öğrendim. Vazgeçilmez oldum. Yavaş yavaş yükseldim. 1 yıl sonra terfi aldım. 2 yıl sonra ilk projemi yönettim. 3 yıl sonra kıdemli danışman oldum. 25 yaşıma geldiğimde her şey değişti. Tamus adında sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi için bir platform geliştiren vizyoner bir startup kurucusu bana ulaştı. İş tarafını kuracak bir ortak arıyordu. Sadece bir iş değil, ortaklık teklif etti. Gerçek hisse. Sıfırdan bir şey inşa etme fırsatı. "Evet," dedim. 3 yılda biriktirdiğim 50.000'nun tamamını yatırdım. Kendimi tamamen bu işe adadım. Sonraki yıllar bir kasırga gibiydi. Haftada 80 saat çalıştık. Ofiste yaşadık. Kahve, pizza ve inançla ayakta kaldık. Ve haklıydık. Platform patlama yaptı. 2 yıl içinde büyük Avrupa şirketleriyle sözleşmeler imzaladık. 6 ülkeye yayıldık. 29 yaşıma geldiğimde Amerikan bir teknoloji devi bizi satın almak istedi. Teklif hayat değiştiriciydi. Belgeler imzalandıktan sonra banka hesabımda milyonlar vardı. Evimde oturup hesap dökümüne bakarken ağladım. Mutluluktan değil. Şoktan. Rahatlamadan. Başarmıştım. Ailem olmadan. Onların parası olmadan. O lanet şirket olmadan. Onlara haber vermedim. Aramadım. Övünmedim. Yoluma devam ettim. Akıllıca yatırımlar yaptım. Münih'te güzel bir daire satın aldım. Ve en önemlisi, kendime şunu kanıtladım: ben asla onların biçtiği rol değildim. Ben, kendi değerini kendi yaratan kadındım. Bağımsız danışman olarak çalışmaya başladım. Projelerimi kendim seçiyor, sevdiğim bir hayat yaşıyordum, özgürlük ve imkan dolu bir hayat. Ve sonra bir bahar perşembe öğleden sonrası telefonum çaldı. Markus'tu. Bir zamanlar benimle alay eden, başarısız olacağımı söyleyen abim. Ama sesi farklıydı. Gergin. Neredeyse çaresiz. "Konuşmamız lazım," dedi. "Önemli. Şirketle ilgili." Göğsümde bir şey sıkıştı.
Eski bir içgüdü, iyi bir şey gelmeyeceğini fısıldıyordu. Ama merak ettim. Buluşmayı kabul ettim. Münih ile memleketimin ortasında bir kafede buluştuk. Onu görünce irkildim. 10 yıl yaşlanmış gibiydi. Yüzü solgundu. Gözlerinin altında koyu halkalar vardı. Kahve bile söylemedi. Doğrudan konuya girdi. Şirket iflasın eşiğindeydi. Yanlış yatırımlar yapmışlardı. Eski teknolojiye para gömmüşlerdi. Büyük müşterileri kaybetmişlerdi. Bankalara aşırı borçlanmışlardı. Ve şimdi 400 binlik acil bir sermaye enjeksiyonuna ihtiyaçları vardı. Yoksa her şey bitecekti. Sonra o cümleyi söyledi. Yardımına ihtiyacımız var. Parana ihtiyacımız var. Kötülükten değil, saf inanmazlıktan güldüm. Şaka yapıyorsun. Beni aşağılayan, başarısız olacağımı söyleyen sizdiniz. Şimdi benim paramı mı istiyorsunuz? Markus başını eğdi. Hayatımda ilk kez gerçekten utandığını gördüm. Biliyorum, sana kötü davrandık, dedi. Ama bu sadece bizim şirketimiz değil. Dedemin mirası. Ailemizin hayatı. İçimde yıllarca gömdüğüm o eski öfke kabardı. Hiçbir zaman benim mirasım değildi, dedim. Bunu bana çok net göstermiştiniz. Ama Markus çaresizdi. Annemin endişeden hasta olduğunu, babamın geceleri uyuyamadığını, evi, fabrikayı, her şeyi kaybedeceklerini söyledi. Sonra beni gerçekten sarsan şeyi söyledi, lütfen. Son umudumuz sensin. Cevap vermeden kalktım ve gittim. Ne söyleyeceğimi bilmiyordum. Sonraki günler perişandım. Çalışamadım. Uyuyamadım. Beni reddeden, küçümseyen ailemin şimdi bana ihtiyaç duymasını düşünüyordum. Bir yanım onların batışını izlemek istiyordu. Hissettiklerimi hissetsinler istiyordum. Ama başka bir yanım, nefret ettiğim o yanım, suçluluk duyuyordu. Ne olursa olsun, onlar hala ailemdi. Daha fazla bilgi edinmeye karar verdim. Memleketten eski bir arkadaşımı aradım. Şirketle ilgili anlattıkları durumu daha da kötü gösterdi. Bu sadece kötü yönetim değildi. Kibir. Babam modernleşmeyi reddetmişti. Markus, pazar araştırması yapmadan başarısız bir genişleme projesine para gömmüştü. Uyarıları görmezden gelmişler, danışmanları kovmuşlardı. Ve en kötüsü, çalışanlara yalan söylemişlerdi. 10 yıllardır orada çalışan insanlar, işlerini kaybetmek üzere olduklarını bilmiyordu. Bu beni ailem için değil, o masum insanlar için öfkelendirdi. O gece Markus'un verdiği finansal tabloları inceledim. Saatlerce. Ne kadar çok baktıysam, o kadar netleşti. 400 bin euro sadece bir yara bandı olurdu. Onların ihtiyacı olan şey köklü değişimdi. Tam bir yeniden yapılanma. Borçların yeniden yapılandırılması. Modernizasyon. Yeni liderlik. Ve sonra bir karar verdim. Onlara yardım edecektim. Ama düşündükleri şekilde değil. Sessiz bir yatırımcı olarak değil. Parayı verip ortadan kaybolan biri olarak değil. Kendi şartlarımla. Ertesi sabah Markus'u aradım. Hep birlikte buluşacağız, dedim. Sen, baba, anne. Tüm defterleri görmek istiyorum. Ve gerçeği. Süslemeden. Bir hafta sonra babamın ofisinde oturuyordum. 6,5 yıl önce beni küçümseyerek güldükleri odada. Hava buz gibiydi. Babam çökmüş görünüyordu. Küçülmüş gibiydi. Annem ellerini kucağımda kenetlemişti. Markus pencerede duruyor, gözlerime bakamıyordu. Hazırladığım analiz dosyalarını masaya koydum. Sakin, duygusuz bir sesle konuştum. 400 bin euro sorunu çözmez. En az bunun 2 katı gerekiyor. Artı tam bir yeniden yapılanma. Borçlar yeniden müzakere edilmeli. Üretim hattı modernize edilmeli. 3 üst düzey pozisyon değişmeli. Babam patladı. Yüzü kıpkırmızı oldu. Masaya yumruğunu vurdu.
Sen kimsin? Buraya gelip bana şirketimi nasıl yöneteceğimi söylüyorsun. Gözlerinin içine baktım. Sakin. Dengeli. Parası olan kişiyim, dedim. Gerçekten başarılı bir şirket kurmuş kişiyim. 6,5 yıl önce alay ettiğiniz kişiyim. Odanın içindeki sessizlik kulakları sağır ediyordu. Annem mendiline sessizce ağlamaya başladı. Markus pencereden döndü. Yüzünde utanç ve öfke birbirine karışmıştı ama tek kelime etmedi. Konuşmaya devam ettim. Paramı istiyorsanız alabilirsiniz. Odadaki herkes başını kaldırdı. Ama %52 hisse istiyorum. Yönetim kurulunda koltuk istiyorum. Ve büyük iş kararlarında son söz bende olacak. Babam sanki tokat yemiş gibi nefesini içine çekti. Bu şantaj, dedi. Şirketimizi çalmak istiyorsun. Soğuk, acı bir kahkaha attım. Hayır baba, dedim. Şirketinizi kurtarmak istiyorum. Ama aynı hataları tekrar yapmanız için değil. Ya şartlarımı kabul edersiniz ya da sizi kurtaracak başka birini bulursunuz. Ayağa kalktım. Gitmeye hazırdım. Onları sonsuza kadar arkamda bırakmaya da. Ve tam o anda beklemediğim bir şey oldu. Annem ayağa kalktı. Sesi titriyordu ama kararlıydı. O haklı, dedi. Hatalar yaptık. Korkunç hatalar, ona da kötü davrandık. Bizi kurtarabilecekse dinlemeliyiz. Babam anneme sanki yabancı bir dil konuşmuş gibi baktı. Ama annem bakışını kaçırmadı. Ve yavaş yavaş babamın içindeki direnç söndü. Sandalyede çöktü. Artık gururlu bir Patrick değildi. Hayatının emeğinin yıkıldığını izleyen yorgun bir adamdı. Başını bir kez zayıfça salladı. Bizden ne istiyorsun? Sonraki 3 ay hayatımın en zor dönemiydi. Kendi danışmanlık projelerimle aile şirketinin tam kapsamlı dönüşümünü aynı anda yürüttüm. Finans uzmanları, üretim danışmanları, pazarlama stratejistlerinden oluşan bir ekip kurdum. Her şeyi analiz ettik. Ve bulduklarımız düşündüğümden daha kötüydü. Her yerde israf. Eski süreçler. Akraba kayırmacılığı. Şirketin bu kadar uzun süre ayakta kalmış olması mucizeydi. Ama umut da vardı. Temel ürün sağlamdı. Marka hala değer taşıyordu. Ve yıllardır sadakatle çalışan insanlar mücadele etmek istiyordu. Zor kararlar almaya başladım. 20 yıldır niteliksiz bir pozisyonda duran amcamı işten çıkardım. Bizi sömüren tedarikçilerle sözleşmeleri feshettim. Bankalarla borçları yeniden yapılandırdım. Ve ailemin nefret ettiği bir şey yaptım. Markus'u sıradan bir çalışan yaptım. Artık veliaht değildi. Genel müdür yardımcısı değildi. Orta kademe bir yöneticiydi ve bana rapor vermek zorundaydı. Bundan nefret ediyordu. Her toplantıda gözlerinde kaynayan öfkeyi görüyordum. Ama gururunu yutmak zorundaydı. Babam resmi olarak sağlık sebepleriyle geri çekildi. Ama gerçeği hepimiz biliyorduk. Reddettiği kızının hayatının eserini söküp yeniden inşa edişini izleyemiyordu. Sonra bir akşam, dönüşümün başlamasından yaklaşık 2 ay sonra, her şeyi değiştiren bir şey buldum. Eski finansal kayıtları inceliyordum. Yıllar öncesine giden belgeleri. Bir desen fark ettim. Küçük küçük kaybolan paralar. Tek seferde büyük meblağlar değil. Ama yıllar boyunca birikmiş. Toplamda neredeyse 200.000 euro. İzi sürdüm. Daha derine indim. Ve bulduğum şey kanımı dondurdu. Markus sistematik olarak 5 yıl boyunca para zimmetine geçirmişti. Sahte tedarikçi faturaları. Uydurma danışmanlık ücretleri. Şirketi çalmıştı. Kendi ailesini çalmıştı. Ve parayı kumara harcamıştı. Kimseye söylemediği bir kumar bağımlılığı vardı. Borçları büyüyünce şirketten çalmaya başlamıştı. Geçici ofisinde oturuyordum. Kanıtlar önümde seriliydi. Öfke hissetmedim. Zafer de değil.
Sadece uyuşukluk. Şirketin çöküşü sadece beceriksizlik değildi. Bu ihanetti. Ve beni hayatım boyunca aşağılayan, hain diyen kardeşim, asıl hain oydu. O gece acil toplantı çağrısı yaptım. Markus'u, babamı, şirket avukatını, kanıtları masaya koydum. Markus'un yüzünün şaşkınlıktan paniğe dönüşünü izledim. İnkar etti. Kekeledi. Yanlış anlaşılma, dedi. Ama rakamlar yalan söylemezdi. Banka kayıtları, transferler, e-postalar, her şey ortadaydı. Babamın yüzü kül gibi oldu. Ne yaptım, diye fısıldadı. Ve Markus çöktü. Fiziksel olarak değil. İçten. Sandalyeye yığıldı. Yüzünü ellerinin arasına aldı. Her şeyi itiraf etti. Kumar. Borçlar. Yalanlar. Söz veriyorum, pişmanım, dedi defalarca. Ben hiçbir şey hissetmedim. Sadece baktım. Hayatım boyunca beni küçümseyen o adama baktım. Ve içimde tek bir şey vardı, soğuk, keskin bir berraklık. Avukata döndüm. Yasal seçeneklerimiz neler, diye sordum. Avukat sarsılmış görünüyordu. Markus hakkında zimmet suçundan dava açılabileceğini, cezai takibat başlatılabileceğini, hapse girebileceğini söyledi. Babam yalvardı, lütfen. O senin kardeşin. Bunu kendi içimizde çözelim. Başımı salladım. Hayır. Bu böyle işlemez. O sadece seni soymadı. Şirketi soydu. Çalışanları soydu. Markus'a bir seçim sundum. Ya derhal istifa edecek, tüm hisselerini devredecek, terapiye başlayacak ve parayı geri ödeyecekti. Ya da polise gidecektim. İlkini seçti. Eller titreyerek imzaladı. Ertesi gün gitti. Sadece kayboldu. Şirket artık bana ve aileme aitti. Ama hepimiz kimin gerçekten söz sahibi olduğunu biliyorduk. Sonraki aylar gerçeküstüydü. Tek genel müdür olarak atandım. Planladığım tüm değişiklikleri uyguladım. Üretimi modernize ettik. Yeni ürün hatları başlattık. Sürdürülebilir tedarikçilerle ortaklıklar kurduk. Yavaş yavaş, şirket toparlanmaya başladı. Başta bana şüpheyle bakan çalışanlar güvenmeye başladı. Sadece kağıt üzerindeki rakamlar olmadığımı gördüler. Gerçekten bir şeyleri kurtarmaya çalıştığımı anladılar. Ve neredeyse bir yıl sonra, Markus'un benden yardım istediği günden tam bir yıl sonra, 3 yıldır ilk kez çeyreği kırla kapattık. Büyük bir kar değildi. Ama kırdı. Sonuçları çalışanlara açıkladığımda alkışladılar. Dedemi tanıyan insanlar, babamın döneminde çalışan insanlar, beni alkışladılar. Ve ben ağladım. Çünkü o an şunu fark ettim, sadece bir şirketi kurtarmamıştım. Gücümden vazgeçmeden merhamet gösterebileceğimi kendime kanıtlamıştım. Ailem Markus hakkında neredeyse hiç konuşmadı. Sanki hiç var olmamış gibiydi. Bazen babamı eski fotoğraflara bakarken görüyorum. Markus'un çocukluk fotoğraflarına. Gözlerinde acıyı görüyorum. Ama hiç konuşmuyor. Annem ise defalarca özür diledi. Ağlayarak beni hafife aldığını, yanıldığını, benimle gurur duyduğunu söyledi. Özrünü kabul ettim. Unuttuğum için değil. Affetmenin onlar için değil, kendim için olduğunu öğrendiğim için. Şimdi dedemin binasında, bir zamanlar ona ait olan bu ofiste oturuyorum. Masası hala burada. Büyük, ağır meşe masa. 50 yıl önce kara ormandan getirttiği söylenir. Üzerindeki her çizik, her iz bir hikaye taşıyor. Gece geç saatlerde ofis boşken, sadece bilgisayarların uğultusu duyulurken ellerimi o masanın üzerine koyuyorum. Tarihi hissediyorum. Savaştan sonra sıfırdan başlayan bir adamı düşünüyorum. Nesiller boyu insanları geçindirsin diye bir şey inşa eden bir adamı. Acaba bütün bunlar hakkında ne düşünürdü? Torununun ihaneti hakkında. Oğlunun kibri hakkında.
Gidip sonra geri dönerek her şeyi kurtaran torunu hakkında. Sanırım parayla gurur duymazdı. Mücadeleyle gurur duyardı. Vazgeçmememle. Kendimden de, onun kurduğu şeyden de vazgeçmememle. Kontrolü aldıktan yaklaşık 6 ay sonra bir gün ofisime yaşlı bir kadın geldi. Frau Schneider. 40 yıl muhasebede çalışmıştı. Doğduğumda oradaydı. Küçükken fabrikada koşuşturduğumu hatırlıyordu. Karşıma oturdu. Ellerini dizlerinde kenetledi. Büyük babanız olsaydı, dedi, aynı şeyi yapardı. Tam olarak yaptığınız şeyi. Ve ağladı. Hayatımda hiç ağladığını görmediğim o güçlü kadın. Emekliliğini kaybetmekten korkmuştu. Geçimini kaybetmekten. Ve ben bunu engellemiştim. O an anladım, bu asla intikam değildi. Aileme haklı olduğumu kanıtlamak değildi. Bu sorumluluktu. Dedemin mirası babam ya da Markus için değildi. Hayatını bu fabrikaya vermiş insanlar içindi. Babamla artık bazen konuşuyoruz. Sık değil. Ama bazen. Genelde haber vermeden gelir. Fabrikayı gezer. İşçiler hala ona saygıyla selam verir. Sonra ofisime gelir. Artık masanın arkasında değil. Karşımdaki sandalyede oturur. Havadan sudan konuşuruz. Hava durumundan. Eski günlerden. Bariz olan hiçbir şeyden bahsetmeyiz. Ama aramızda sessiz bir şey var. Bir kabul. Bir gerçek. Artık bu miras benim. Ne onun. Ne Markus'un. Benim. Ve onu gerçekten gurur duyacağım bir şeye dönüştürmeye niyetliyim. Geçmiş beni tanımlamıyor. Ailem beni sınırlamıyor. Param beni büyütmedi. Seçimlerim büyüttü. Ben artık görmezden gelinecek kız değilim. Alay edilecek çocuk değilim. Kendi değerini sıfırdan inşa eden, düşüp yeniden ayağa kalkan, ihanete uğrayıp yine de merhamet gösterebilen bir kadınım. Ve bunu kimse benden alamaz. Hiç kimse. Ama bir gün, birkaç ay önce, orada oturmuş fabrikanın penceresinden dışarı bakıyordu. Benim kurdurduğum yeni makineler uldayarak çalışıyordu. Markus bana bakmadan, eğer geri dönmeseydin babamın kurduğu her şeyi kaybederdim, dedi. Bu bir özür değildi, tam olarak değil. Ama ondan alabileceğim en yakın şey buydu. Ben sadece başımı salladım ve biliyorum, dedim. Çünkü söylenecek başka bir şey yoktu. Gerçek her zaman aramızda durmuştu, yüksek sesli ama dile getirilmemiş bir şekilde. Zamanla şunu öğrendim, kapanış her zaman büyük jestlerle ya da gözyaşlarıyla gelen barışmalarla olmaz. Bazen sessiz anlarda gelir. Küçük kabullenişlerde. Babamın artık herhangi bir karar vermeden önce fikrimi sormasında. Annemin bana Markus'un hiç tanışmadığım çocuklarının fotoğraflarını göstermesinde. İkisinin de yavaş yavaş, küçümsedikleri kızlarının artık ailenin lideri olduğunu kabul etmesinde. Ayrıca şunu da öğrendim, başarı hikayenin sonu değildir. Sadece bir bölümdür. Her gün yeni zorluklarla, yeni kararlarla karşı karşıyayım. Bazen özellikle yalnız kaldığımda yeni şüpheler zihnime sızıyor. Ama sonra ne kadar yol kat ettiğimi hatırlıyorum. Alay edilen o küçük kızı, Münih'te yerde uyuyan o genç kadını, her şeyini riske atan o girişimciyi. Her adımın, her mücadelenin, her şüphe anının beni tam da bu noktaya getirdiğini görüyorum. Bu masaya, bu sorumluluğa, kendime kanıtladığım bu versiyonuma. Eğer bir gün kendiniz için ayağa kalkmanın deyip demeyeceğini sorgularsanız, herkes size yanlış olduğunuzu söylerken bile, bunu benden alın, der. Yalnız yürümek anlamına gelse bile. Yıllarca mücadele etmek demek olsa bile. Sizi yarı yolda bırakanları geri dönüp kurtarmak zorunda kalmak anlamına gelse bile. Çünkü sonunda mesele onların ne düşündüğü ya da ne söylediği değildir. Mesele sizin kendiniz hakkında ne bildiğinizdir. Ben artık hiç şüphe duymadan biliyorum ki yeterliyim. Hep yeterliydim. Onların onayına hiç ihtiyacım olmadı. Ve bu hepsinden büyük özgürlük. Gerçek gücün hiç düşmemek değil, her seferinde yeniden ayağa kalkmak olduğunu öğrendim.
Kimse sana inanmasa bile. Seni en çok sevmesi gerekenler seni en çok incitse bile. Affetmenin zayıflık değil, gücün en üst hali olduğunu öğrendim. Ailemi affettiğimde bunu onlar için yapmadım. Kendim için yaptım. İhanetlerinin yükünü artık taşımamak için. Gerçekten özgür olmak için. Sadece maddi olarak değil, duygusal olarak da özgür olmak için. Hala zor günler var. Aynaya baktığımda gözlerimdeki yorgunluğu gördüğüm günler. Stresin bıraktığı çizgileri. Olması gerekenden erken çıkan beyaz saçları. Bazen hayır demek, arkamı dönüp gitmek daha kolay olur muydu diye düşünüyorum. Ama sonra Frau Schneider'i ve bu fabrikaya bağlı 40 aileyi hatırlıyorum. Ve doğru kararı verdiğimi biliyorum. Kolay olanı değil, doğru olanı. Geçenlerde yeni mezun bir stajyer, genç bir kadın, ofisime geldi. Nasıl başardığımı, kendi yolumu bulacak cesareti nasıl bulduğumu sordu. Gözlerinde yıllar önceki kendimi gördüm. Umutla korkunun karışımı. Başkalarının ondan beklediğinden daha fazlası olduğunu kanıtlama arzusu. Ona hikayemi anlattım. Süslenmiş versiyonunu değil, gerçeğini. Uykusuz geceleri. Şüphe anlarını. Boş ofislerde döktüğüm gözyaşlarını. Vazgeçmek istediğim anları ve yüzünde bir şeyin değiştiğini gördüm. Daha dik oturdu. Bakışları kararlılaştı. O an anladım ki belki de yapabileceğim en önemli şey sadece bir şirketi yönetmek değil, başkalarına ilham vermek. Mücadele edip kazanmanın mümkün olduğunu göstermek. İhanete uğrayıp yine de ayağa kalkılabileceğini. Küçümsenip yine de zafer kazanılabileceğini, hikayem mükemmel değil. Dağınık, karmaşık ve bazen acı dolu. Ama bana ait. Her hatasıyla, her zaferiyle, taşıdığım her yarasıyla bana ait. Ve hiçbirini değiştirmezdim. Çünkü hepsi beni bugün olduğum kadına dönüştürdü. Değerini bilen bir kadına. İzin istemeyen bir kadına. Kendi kurallarını yazan bir kadına. Bugün ailem bana baktığında artık küçümsedikleri küçük kızı görmüyorlar. Hesaba katmaları gereken bir gücü görüyorlar. Büyükbabamın mirasını sadece kurtarmakla kalmayıp onu yeni ve daha iyi bir şeye dönüştüren bir lideri görüyorlar. Gerçek mirasım banka hesabımdaki para ya da şirketteki hisseler değil. Gerçek mirasım, tüm engellere rağmen başardığımın kanıtı. Başardım. Ve bir gün bu masadan kalkıp yoluma devam ettiğimde, şunu bilerek gideceğim, her şeyimi verdim. Kimseye inanmazken savaştım. Acıtsa bile sevdim. Hak etmeseler bile affettim. Ve kendime inanmayı asla bırakmadım. Bu benim hikayem. Ve sadece bana ait.